Göbekli Tepe'yi anlamak için önce zihnimizdeki zamanı geriye çevirmemiz gerekiyor. Bugün bildiğimiz şehirler henüz yok. Büyük krallıklar yok, anıtsal tapınaklar yok, yazı yok, metal aletler yok ve henüz bildiğimiz anlamda yerleşik tarım toplumları bile ortaya çıkmış değil. İnsan toplulukları büyük ölçüde avlanıyor, yabani bitkileri topluyor ve mevsimlere göre hareket ediyordu. İşte tam da böyle bir dönemde insanların dev taşlardan oluşan anıtsal yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve Neolitik döneme tarihlenen olağanüstü bir arkeolojik alan. Buradaki en dikkat çekici unsurlar ise biçimli devasa taş sütunlar. Bazıları insan boyundan birkaç kat daha yüksek. Üstelik bu sütunların üzerinde yalnızca basit çizikler bulunmuyor. Tilki, yaban domuzu, yılan, akrep, kuş ve başka hayvanları betimleyen kabartmalar görüyoruz. Bu ayrıntılar bize çok önemli bir şey söylüyor. Göbekli Tepe'yi inşa eden insanlar yalnızca taşları üst üste koymuyordu. Taşları seçiyor, şekillendiriyor, yüzeylerini işliyor ve üzerlerine sembolik anlamlar taşıyor olabilecek figürler kazıyordu. Peki bunu neden yaptılar? İşte asıl gizem burada başlıyor. Göbekli Tepe'nin kesin işlevi konusunda hala bütün araştırmacıların üzerinde uzlaştığı tek bir açıklama yok. Alan ritüel faaliyetlerle ilişkilendiriliyor. Ancak burada gerçekleşen sosyal ve kültürel faaliyetlerin tamamını bugün kesin olarak yeniden oluşturamıyoruz. Ve bu belirsizlik Göbekli Tepe'yi daha da ilginç hale getiriyor. Çünkü uzun süre tarih kitaplarında yerleşik yaşamın ve tarımın önce geldiği, ardından insanların köyler ve daha sonra şehirler kurduğu düşünülüyordu. Göbekli Tepe ise bu hikayenin çok daha karmaşık olabileceğini gösterdi. Belki de insanlar yalnızca yerleşik hayata geçtikleri için büyük topluluklar oluşturmadı. Belki de büyük topluluklar halinde bir araya gelme ihtiyacı, yerleşik yaşamın gelişmesine katkıda bulunan faktörlerden biriydi. Bu konuda kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmak kolay değil ama bildiğimiz şey şu: bu insanlar olağanüstü bir organizasyon kapasitesine sahipti. Çünkü birkaç kişinin tek başına yapabileceği bir işten söz etmiyoruz. Tonlarca ağırlıktaki taşların çıkarılması, taşınması, şekillendirilmesi ve dikilmesi için çok sayıda insanın koordinasyonu gerekiyordu. Üstelik bütün bunların yapılabilmesi için yiyecek, su, araç gereç ve çalışma organizasyonu gerekiyordu. Yani Göbekli Tepe'nin gizemi yalnızca taşlarda değil. Asıl gizem bu taşları bir araya getiren insan organizasyonunda. Peki bu dev taşlar nasıl taşındı? Modern bir vinç düşünün. Tonlarca ağırlığındaki bir taşı kaldırmak için birkaç düğmeye basarsınız. Ama yaklaşık 12.000 yıl önce böyle bir teknoloji yoktu. Araştırmacılar, ahşap kızaklar, halatlar, kaldıraçlar ve insan gücünün birlikte kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Bunların hiçbiri doğaüstü bir teknoloji gerektirmiyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Basit araçlara sahip olmak, dev bir anıtı kolayca inşa edebileceğiniz anlamına gelmez. Bunun için planlama gerekir, iş bölümü gerekir, insanların uzun süre aynı yerde çalışması gerekir ve bütün bunların arkasında güçlü bir sosyal organizasyon bulunması gerekir. İşte Göbekli Tepe'nin bizi şaşırtan tarafı tam olarak bu. Şimdi sütunların üzerindeki kabartmalara daha yakından bakalım. Bir taşın yüzeyinde bir yaban domuzu, başka bir yerde bir tilki, başka bir sütunda yılanlar. Bu hayvanların neden seçildiğini kesin olarak bilmiyoruz. Bunlar dini semboller olabilir, mitolojik anlamlar taşıyor olabilir, belirli toplulukların kimliklerini temsil ediyor olabilir ya da bugün henüz anlayamadığımız başka sembolik sistemlerin parçaları olabilir.
Burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü geçmişin sessiz taşlarına modern anlamlar yüklemek çok kolay. Fakat elimizdeki arkeolojik kanıtlar bize kesin cevap vermediğinde bunu bir gerçek gibi sunmak yerine bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor. Ve belki de Göbekli Tepe'nin en güzel tarafı bu. Her şeyi bildiğimizi düşünmemize izin vermiyor. Göbekli Tepe'nin önemi yalnızca yaşından kaynaklanmıyor. Asıl önemli olan insanların sosyal yaşamı ve anıtsal mimarinin kökenleri hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmesi. Çünkü burada gördüğümüz şey basit bir barınak değil. Devasa taşlar, karmaşık kabartmalar, planlı yapılar ve bunların arkasında büyük bir toplumsal organizasyon. Bu nedenle Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri haline geldi. Ama hala cevaplanmamış sorular var. Bu yapılar tam olarak ne amaçla kullanılıyordu? Burada kimler toplanıyordu? Taşların üzerindeki semboller ne anlama geliyordu? İnsanlar neden bu kadar büyük bir emek harcadı? Ve belki de en önemlisi, bu anıtları inşa etme fikri nasıl ortaya çıktı? Göbekli Tepe bize antik insanların ilkel olmadığını kanıtlamıyor. Aslında çok daha ilginç bir şey gösteriyor. İnsanlık tarihinin sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Ve belki de toprağın altında hala keşfedilmeyi bekleyen cevaplar var. Çünkü Göbekli Tepe'nin hikayesi burada bitmiyor.